Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir çizimle beraberiz. Bugün endüstriyel tasarımlarımıza devam ediyoruz. Çizimlerimiz her zaman için adım adım devam ediyor. Yani step by step modunda çizimlerimize devam ediyoruz. Bugün yapmak istediğimiz endüstriyel ürünümüzün ismi punta matkabı. Punta matkabı genellikle silindirik parçaların tornalanmasında işlenirken destek olması için, yani punta ile destek olması için punta deliği açmaya gerekiyor. Yardımcı oluyor. Bugün çizeceğimiz punta matkabımızın boyutlarına ait tablo yan tarafta. Bu tabloda okla gösterilen şu boyutlara göre çizimlerimizi gerçekleştireceğiz. 5 mm burada çap D1 olarak gösteriliyor. 12,5 mm şuradaki çap 2 olarak gösteriliyor. 63 mm L1'imiz, 13.20 mm ise L2'mizi gösteriyor. Remax ise 16 mm şeklinde gösteriyor. Şimdi çizimimize SolidWorks'ta devam edelim. İlk olarak yeni bir dosya açıyoruz. New Document. Buradan partımızı işaretliyoruz. Zaten default olarak hep seçili olarak geliyor. Daha sonra da OK diyoruz. Şimdi ilk olarak front plane'imi seçiyorum. Buradan sketch sekmesini tıklıyorum. Tekrardan da sketch'i tıklayarak artık taslak modelimizin iki boyutlu çizimimizin yaptığımız yere gidiyoruz. Ben burada line komutunu kullanacağım. Line komutunu kullanırken şöyle orijininden sol tarafa doğru kesik çizgi çıkacak şekilde sol taraftan bir miktar geriden başlıyorum. Şöyle açılı olacak şekilde bir çizgi çiziyorum. Sonra tekrar bir düz yatay çizgi çiziyorum. Açılı olacak başka bir çizgi daha çiziyorum. Ve şu şekilde orijinime geldiği ve orijinimden dik kesik çizgiyle çakıştığı yerde onu noktalıyorum. Yani sonlandırıyorum. Şimdi ise eksen çizgisini kullanmak istiyorum. Centerline'ı. Çünkü parçamıza baktığımız zaman silindirik bir parça ve simetrik bir parça. Bunun için ben aynalama komutunu kullanmak istiyorum. Aynı zamanda aynalamanın haricinde çizdikten sonra döndürerek 360 derece döndürerek bir silindirik geometri elde etmek istiyorum. Şeklimi şu hale getirdikten sonra bir tane eksen çizgi çizeceğim. Line'in içerisinde Center Line komutumuzu tıklıyorum. Buradan da şuradaki sol taraftaki başlangıç noktasıyla orijinimi birleştirerek çizime devam ediyorum. Şimdi Smart Dimension'a gelerek ölçülendirmelerime devam edeceğim. Şimdi buranın uç açısı bakıyorum 118 dereceymiş. O zaman burası kaç olması lazım? 118'in yarısı kadar. Yani 59 derece olması lazım. 59 derece. Evet. Şimdi şeklimize devam ediyorsak burada kaç demiştik? 5 mm olacakmış şuradaki D1 çapımız. O zaman burası 2,5 mm olması lazım. Buradan geldi. Burasını da seçtim. Ve burayı 2,5 mm'ye ayarlıyorum. 2,5 mm'ye. Evet. Şimdi şeklimize devam ediyoruz. Bakın şurası 13,20 mm. 13,20 geldim. Smart Dimension'dan yani şu başlangıçla şuraya kadar olan mesafeyi 13,20'ye ayarlıyorum. 13,2. Evet. Şimdi şeklimize tekrar bakalım. Burası 60 dereceymiş. O zaman biz de talaşın çıkma açısı. Burayı da biz 60 dereceye ayarlayacağız. Burası 60 derece ise demek ki şurasıyla arasındaki açı 30 derece olması lazım. 30 derece diğer taraf olacağı için burayı da yaptık. Şimdi şuradaki mesafeyi ayarlayacağız. Bakıyoruz şeklimize. Bakın D2'miz kaç milimetreymiş? 12,5 milimetre. Geldik buraya. 12,5 milimetrenin yarısı bölü 2 şeklinde yapabiliriz. Yani 6,25. Şöyle çekeyim. Daha rahat görünmesi açısından. Evet.
6.25. Şimdi ise sevgili arkadaşlar şunu yapacağım. Bakın kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve şuradaki nokta ile şuradaki orijin noktasını seçiyorum ve buradan diyorum ki ikisi de birbirine dikey olsun. Bitti mi? Hayır. Son bir şeyim daha var. O da şurası. Benim tüm boyum 63 milimetreymiş L birim. Bunun ben şu an kadar yarı kısmını yapıyorum. O zaman burası 63 bölü 2 olacak. Yani 31.5 olacak. Evet. Şimdi şeklimizi daha rahat görüyoruz. Şöyle yapayım. Şimdi burası bizim pilot çapımız, yani yarı çapımız 2.5, yani çap 5 mm olacak. Uç açısı 118 dereceydi, 59 derece. Şuradaki talaş akma açısı 60 dereceydi, buraya 30 derece ayarlıyorum. Şuradaki çapımız, L2 çapımız ise 13.2 mm'ydi. Burayı da 6.25 ayarladım. Tüm boyumuz 63'tü. Burası 31.5 ayarladık. Şimdi ise kontrol tuşuna basılı tutarak şuradaki çizgileri seçiyorum. Seçtikten sonra buradan Mirror Entities'ı tıklıyorum. Bakın burada benden bir şey isteyecek. Aynalama ekseni isteyecek. Ben o zaman bir aynalama ekseni çizeyim. Centerline'ıma geldim. Bakın istersek buradan şu orijinimize kadar seçelim. Escape'e çıktık. Daha rahat gözükecek. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutarak burası, bu çizgi, şuradaki talaş akma açısının olduğu yer ve şuradaki yatay çizgileri kontrol tuşuna basılı olarak seçiyorum. Seçtikten sonra Mirror Entities diyorum. Burada bakın 4 tane çizgi L1, L2, L3 ve L4 seçili olarak burada görünüyor. Burada da bizden ayna düzleminin eksenini istiyor. Ben de burayı seçiyorum ve OK diyerek şeklimi aynalamış oluyorum. Bitti mi? Hayır. Ben şimdi son işlem olarak line komutunu kullanarak başlangıç ile bitiş noktasını birleştiriyorum. Ve silindirik yapımın şuradaki iki boyutlu görünen kısmını çizmiş oluyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Sketch'ten çıkıyoruz. Exit Sketch. Features'e geliyoruz. Buradan da Revolved Boss diyorum. Peki Revolved Boss dedikten sonra benden şunu istiyor. Axis of Revolution, yani döndürme ekseni. Ben diyorum ki şuradaki çizginin etrafında bunu 360 derece döndürerek şeklimi oluştur. Evet, şeklimizin genel hatları burası. Şu şekilde genel hatlarıyla oluşturduk. Şimdi ise şuradaki Remixed olan kısım, yani talaşın akma açısının olduğu yeri boşaltacağız. Onun için ön düzlem, yani front plane'imi seçtim. Sketch'e geldim. Tekrar sketch diyorum. Ve buradan da normal to diyerek düzlemi bana dik bir şekilde görünmesini sağlıyorum. Şimdi line komutunu kullanarak uç noktasından şuraya kadar olan tam kesim noktasına kadar bir yatay çizgi çiziyorum. Bunu çizdikten sonra şuradan arc komutunun içerisinde 3 point arc komutunu tıklıyorum. Sevgili arkadaşlar, şu başlangıç noktası şöyle, bakın şöyle bir yay oluşturuyorum. Rastgele. Başlangıç, yani daha doğrusu şöyle diyelim. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktayı seçerek bir tane yay oluşturdum. Şimdi Smart Dimension'e gelerek burayı ölçülendirmek istiyorum. Bakıyorum. Burası 16 mm olacak. R 16. Geldik buraya. Remax. Geldik. Burası da 16 mm. Yani şurayı çizdik. Bitti mi? Tabii ki hayır. Bunu şöyle yapacağız. Buradaki yatay çizgi, eğri çizgi ile şuradaki yatay çizgimizi seçerek birbirine teğet olmasını sağladık. Evet. Şimdi ise sevgili arkadaşlar, bunun tam bir çeyrek daire olmasını sağlamak için ne yapıyoruz? Mouse'un sol tuşuyla çizgimizi böyle hareket ettiriyoruz ve kesik kesik çizgi olduktan sonra durduruyorum. Şimdi ise line komutunu tekrardan seçerek buradan
bakın yatayla şu noktayı birleştirecek şekilde dikey bir çizgi indirdim. Ve buradaki çizgiyi de birleştirerek şeklimi oluşturmuş oldum. Exit Sketch diyorum. Şimdi izometrik görüntüye geldim. Şöyle görünür hale getireceğim. Ve buradan daha rahat bir şekilde görünmesini isteyeceğim. Şimdi Features'a geldim. Extrude Cut yapıyorum. Bakın ben bu doğrultuda değil, hayır bu taraftan devam ettirmesi istiyorum. Buradan isterseniz Blind'da da gidebilirsiniz. Çünkü miktarına girebilirsiniz. Veyahut da şey de yapabilirsiniz. İsterseniz True All da diyebilirsiniz. Fark etmez. Blind diyelim hadi. Ben yalnız tam uç noktasından bir miktar boşaltmak istiyorum. O yüzden From seçeneğinin olduğu yerden Offset diyorum. Ve bir mesafe vereceğim buradan. Diyorum ki 0.25 mm'lik bir mesafeden itibaren, yani şuradaki çizmiş olduğum şeklin 0.25 mm ötesinden itibaren bu işlemi gerçekleştir diyorum. Bakın. Evet, geldim. Burası 10 mm olacak. Offset miktarım şurası olacak. 0.25 olacak. Bakın. Evet, 0.25 mm. Burası da boşaltacağım mesafe. OK diyorum. Evet, şimdi boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Yani şeklimin şu kısmını yapmış oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu diğer tarafa Circular Pattern komutuyla çoğaltmak istiyorum. O yüzden ürün ağacından Cut Extrude'u seçiyorum. Buradan Circular Pattern'e geliyorum. Tıkladım. Ve benden referans bir silindirik bir yüzey veya da düzlem istiyor. Ben diyorum ki şurayı referans al. Bakın 360 dereceye toplamda 2 tane olsun bu şekilde, bu işlemden. OK dedim. Bakın buraya da boşaltma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bu simetrik bir parçaydı. Aynı işlemi karşı taraf için de yapmak istiyorum. O yüzden Ctrl tuşuna basılı tutarak ürün ağacından boşaltma işlemini ve Circular Pattern'imi seçiyorum. Seçtikten sonra Mirror komutunu tıklıyorum. Buradan bana ayna düzlem, Mirror Face veyahut da Plane diyor. Ben zaten bunu buradaki Right Plane'imi referans almıştım. Tam bu noktadan itibaren çizmiştim. Right Plane'imi seçtim. OK diyorum. Ve eksen çizgisi boşaltma işlemini ve Circular Pattern'imi diğer tarafa aynalama komutunu kullanarak yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Boşaltma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.